Merhabalar, ben Doktor Ali Fuat Beşkardeş, psikiyatri, ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Bugün güncel bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Malumunuz birkaç gün önce bir büyük deprem yaşadık. 5.8 şiddetinde olan deprem bizlere 20 sene öncesini hatırlattı. Bugün deprem ve ruh sağlığı nasıl etkileniyor? Kendimiz, ailemiz ve çocuklarımız için bu gibi durumlarda neler yapabiliriz, nasıl başa çıkabiliriz? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Bildiğimiz üzere ülkemiz deprem kuşağında yer alıyor. Ama ve lakin maalesef en son 2011 yılında Van'da olan depremde birçok kayıp vermiştik. Fakat yıllar geçtikçe hafızamız bize bazı şeyleri unutturuyor ve biz bu gerçekle sanki yokmuş gibi inkar ederek ya da kaçarak yaşantımızı sürdürüyoruz. Bir deprem olduğunda depremin şiddeti kadar kişinin yaşı, daha önceki deneyimleri, enkaz altında herhangi bir yakınının kalıp kalmaması, herhangi bir yakınının sevdiğinin kaybı ruh sağlığının daha sonraki durumda gelişmesinde etkili. Tabii deprem kişinin savunma sistemini tamamen etkilediği için bir psikolojik travma sebebi olabilir. Özellikle depremden sonra travma sonrası stres bozuklukları uzun vadede ve depresif durumlar en sık görülen psikiyatrik tablolardır. En önemli risk faktörü kendisinin ya da bir yakınının enkaz altında kalması, kendisinin kurtarma ekibinde yer alması kişinin ve bir yakınının kaybıdır. Bu psikolojik hastalıkların gelişiminde. Travma sonrası stres bozukluğu gelişimindeki en önemli risk faktörlerinden birisi kadın olmak, ileri yaşta olmak, düşük eğitim seviyesine ve düşük sosyoekonomik seviyeye sahip olmaktır. Sismofobi denen bir klinik tabloda vardır. Bu sürekli deprem olacağından korkmak, sürekli depremi düşünmek şeklinde özetlenebilmektedir. Depremden sonra fiziksel sorunlar olduğu kadar duygusal sorunlar olabileceğinden de bahsettik. Herkesin depreme verdiği yanıt farklıdır. Kimisi şok etkisine girer, donuklaşır, küntleşir, asla bir ifade veremez. Kimisi korku hisseder, suçluluk hisseder, pişmanlık, öfke, çaresizlik, utanç gibi duygu karmaşası hissedebilir. Kimisi bunları yoğun yaşar, kimisi hafif yaşar. Kimisininki kısa sürer, hemen başlar. Kimisininki uzun vadede daha sonra görülebilir. Duygular sık sık değişebilir. Sinirlilik, tahammülsüzlük artar. Olayla ilgili anımsamalarımız, tekrar anlatma istekleri, yaşadıklarımızın gözümüzün önünde tekrar gelmesi, her an deprem olacakmış hissi de sık sık görülebilecek tablolar arasındadır. Hafıza düzensizlikleri, odaklanamama sorunları, yeme ve uyku düzenindeki değişiklikler, bazen bol konuşup anlatma isteği, bazen de içe kapanıp sadece düşünme isteği görülebilir. Yoğun stresten ötürü vücutta bazı tepkiler görülebilir. Baş ağrıları, bulantılar, kusmalar görülebilir. Hedef morali olabildiğince yüksek tutmaktır. Özellikle çocuklara veya kendimize nasıl yardımcı olabiliriz bundan bahsedebilelim. Bu dönem tabii ki kuşkusuz çok zor bir dönem. Toparlanmak ve kendimize gelmek için öncelikle kendimize zaman tanımamız gerekiyor. Kayıplarımız için yas tutabiliriz. Bu çok doğal hakkımız. Ama kendimize karşı sabırlı olmamız gerekiyor. Bu olayı yaşayan yakın çevremizle bir arada olmak, dayanışma hissinde olmak çok önemli. Duyguları paylaşmak çok önemli atlatmak için. Ama dikkat edilmesi gereken nokta alkol ve uyuşturucudan uzak durmak. Çünkü kısa vadede iyi geleceğini hissetsek de uzun vadede daha farklı, daha büyük problemlere sebep olabiliyor. Ama doktorlarımız herhangi ilaçlar verdiyse onları kullanmak, tedaviye sahip çıkmak burada önemli. Yapıcı faaliyetler önemli. Başkalarına yardımcı olmak, onların dertlerini dinlemek, çocuklarla daha yakın ilgilenmek önemli. Bilgilenme önemli. Açılabilecek destek merkezlerinde yardım almak, terapist hizmeti almak önemli. Ve de kendimize zaman tanımak çok önemli. Nasıl yeniden toparlanabiliriz? Hangi işleri daha öncelik yapmamız gerekiyor? Bir sıralama burada önemli yetişkinler için. Çocuklar için bu dönem çok daha zorlayıcı tabii. Mesela çocuklar daha küçük yaşlarına geri dönebiliyorlar. Biz buna psikolojide regresyon diyoruz. İşte mesela alt ıslatmaya başlayabiliyorlar, parmak emmeye başlayabiliyorlar. Daha küçük yaşlara geri dönüyorlar. Kabuslar görebiliyorlar bu dönemde. Yalnız yatmak istemiyorlar. Daha sık öfke nöbetleri geçirebiliyorlar depremden sonra. Burada yapılması gereken çocuklara daha fazla zaman ayırmak. Onlar sizden ayrılmak istemeyebilir. Mesela sizle yatmak isteyebilirler. Sürekli elinizi tutabilirler. Annelerinin ellerinden, eteklerinden ayrılmak istemeyebilirler. Onlara anlayışlı yaklaşmak bu dönemde önemli. Reddetmemek, hatta daha fazla sarılmak, daha fazla kucaklamak. Çünkü çocuklara en iyi fiziksel temas geliyor. Bu durumu hatırlayabilmek önemli. Çünkü bu şekilde onlar çok daha fazla rahatlıyorlar. Çocukları oyuna
resim çizmeye yönlendirmekte çok faydalı oluyor. Yaşadıklarını resme dökerlerse bir nevi çok daha fazla rahatlatıcı oluyor. Daha büyük çocuklarda, işte okul çağında, ergenlerde ise ayrıntılı konuşmalarına izin vermek önemli. Sizin yanınızda oturmaları yüreklendirmek, büyük çocuklara da sık sık onları sevdiğinizi, anladığınızı gösterebilmek çok önemli olabiliyor. Her yaştaki çocuğun uyku, yemek faaliyetlerine mümkün mertebe rutinlerine en kısa sürede dönmeleri burada önemli. Ve de çocuklarımıza artık hayat normal bir şekilde akmaya başladı. Bu duyguyu vermeye çalışmamız önemli. Hepinize dikkatiniz için teşekkür ediyorum. Esenlikler.